Friedrich Nietzsche, Putların Alacakaranlığında. Bir Ulusun Eğitimi. Seslendiren Aygün Akyol. Almanya'daki bütün yüksek öğrenim sistemi en önemli sorunu yitirmiştir. Amaca götüren bir araç olarak amacı. Eğitimin kültürün amaç olduğu imparatorluğun değil. Bu nedenle eğitimcilere ihtiyaç duyulduğu lise öğretmenlerine ve üniversite bilginlerine değil. Bizim unuttuğumuz şey bu. Kendileri de eğitim almış eğitimcilere ihtiyaç var. Üstün, seçkin bir ruha sahip, her dakikayı sözüyle ve sessizliğiyle onaylayan, soylu, belirli bir kültür olgunluğuna erişmiş, tatlanmış varlıklara. Lisedeki ve üniversitedeki gençliğin karşısına yüksek dadılar olarak çıkan okumuş odunlara değil. Eğiticiler eksik. İstisnaların da istisnaları sayılmazsa eğitimin birinci koşulu budur. Alman kültürü bu yüzden çökmektedir. O pek de rastlanmayan istisnalardan biri de benim değerli dostum Bazel'li Jacob Burckhardt'tır. Bazel, insanlık konusundaki yüceliğini ona borçludur. Alman yüksek öğrenim kurumlarının gerçekten başarılı olduğu şey ise mümkün olduğunca az zaman kaybederek çok sayıda delikanlıyı devlete hizmet etmesi için yararlı, sömürülebilir olması amacıyla zalim bir şekilde terbiye etmesidir. Yüksek öğrenim ve sürü, bunlar baştan itibaren çelişir. Her yüksek öğrenim yalnızca istisnalara aittir. Bu kadar yüksek bir şeye ulaşabilmek için ayrıcalıklı olmak gerekir. Bütün büyük ve güzel şeyler genelin hakkı olamaz asla. Güzellik birkaç insanda bulunur. Alman kültürünü çöküşüne götüren şey nedir? Yüksek öğrenimin bir ayrıcalık olmamasıdır. Kültür demokratikliği zorunlu, genel olmuştur. Askeri ayrıcalıkların yüksek öğretim kurumlarına çok fazla sayıda insanın gitmesine neden olduğunu, yani bu kurumların çöküşünü hazırladığını da unutmamak gerekli. Bugün artık Almanya'da hiç kimse çocuklarına seçkin bir eğitim verme konusunda özgür değildir. Yüksek öğretim kurumlarımızın hepsi eğitimcileriyle, eğitim planlarıyla, eğitim amaçlarıyla en değişken ortalamaya göre düzenlenmiştir. Ve her yerde çirkin bir telaş var. Sanki bir delikanlı 23'ünde tamamlanmamışsa, asıl soruya hangi meslek sorusuna hala bir çözüm bulamamışsa bir şeyleri kaçırmış gibidir. Daha üstün bir türe ait bir insan, affınıza sığınarak söylüyorum ki, meslek sevmez ve tam olarak kendisinin çağrıya kulak verdiğini bildiği için. Zamanı vardır. Kendisine zaman ayırır. Tamamlanmak aklının ucundan bile geçmez. Birey henüz 30 yaşındayken daha yüksek kültür açısından bir çocuktur. Daha yeni başlamıştır. Bizim tıka basa dolu liselerimiz, kendilerine fazla yüklenilen aptala dönmüş lise öğretmenlerimiz birer skandaldır. Bu durumları yakın bir zamanda Heidelberg profesörlerinin yaptığı gibi bir koruma altına almak için geçerli nedenler olabilir. Fakat bu nedenlerin sağlam bir dayanağı yoktur. Onaylayan ve itiraz etme ve eleştiri yardımıyla yalnızca dolaylı ve isteksiz bir ilişki kurma biçimini kaybetmemek için eğitimcilere gereksinim duyulan 3 önemli görevi öncelikle sizlere sunmak istiyorum. Görmeyi öğrenmeli, düşünmeyi öğrenmeli, yazmayı ve konuşmayı öğrenmeli. Bu 3 görevle amaçlanan soylu bir kültüre erişmektir. Görmeyi öğrenmek, gözü sabırlı olmaya, sakinliğe, kendine yaklaşılmasına izin vermeye alıştırmak, yargılamayı bir kenara bırakıp özel bir durumu çevreleyip kuşatmayı öğrenmek. Ruhaniliğin hazırlık eğitiminin birincil aşamasıdır bu. Bir uyarıcıya hemen tepki vermemek, onu engelleyebilecek ve izole edebilecek içgüdüleri kullanmayı bilmek. Görmeyi öğrenmekten anladığım, felsefe dışı söyleyişle güçlü istenç adı verilen her şeydir. Burada asıl önemli olan istemek değildir. Verilecek olan kararı erteleyebilme yetisidir. Bütün ruhanilik dışı davranışlar ve zalimlikler bir ayartmaya karşı koyma yetersizliğinden ileri gelmektedir. Tepki verilmesi gerekiyordur, bütün dürtüler izlenir. Birçok durumda zaten bunun gibi bir durumda bulunmak hastalıklı olmaktır. Bir depresyon, tükenme belirtisidir. Felsefe dışı kabalığın günah adını verdiği hemen her şey, fizyolojik yeteneksizlikten ileri gelen tepki vermekten başka bir şey değildir. Görmeyi öğrenmiş olmanın faydalı bir uygulaması şudur. Birey, öğrenen birisi olarak yavaş, şüpheci, karşı koyan birisi olmalıdır.
her türlü yabancıya yeni bir şeyin yaklaşmasına sessiz bir biçimde izin verilmelidir. Birey elini geri çekmelidir ondan. Bütün kapıları açık bırakmak, en ufak gerçek karşısında boyun eğercesine yüzü koyun uzanma, her daim kendini tanıtmaya hazır, yabancı olan şeylerin yerine geçmeye hazır, kısacası bilindik, çağdaş nesnellik kötü bir zevkten ileri gelir. Mükemmel soyluluktan yoksundur. Düşünmeyi öğrenmek. Okullarımızda artık bundan eser yok. Üniversitelerde hatta asıl felsefe bilginleri arasında bile mantık, kuram olarak, uygulama olarak, zanaat olarak kaybolmaya yüz tuttu. Alman kitaplarını okuyun. Düşünmenin bir teknik, bir öğretim planı, bir ustalık istenci gerektirdiğine dair en küçük bir bilgi bile kalmamış. Düşüncenin de dans etmenin gerektirdiği gibi bir tür dans etmek olarak öğrenilmeyi gerektirdiğine dair. Ruhsal alandaki hafif ayakların tüm kaslara zerk ettiği o ince ürpertiyi Almanların arasında kendi deneyiminden bilen var mı hala? Ruhsal davranışlarda katı sakarlık, elin kavrayıştaki hantallığı, yurt dışında Alman özüyle karıştırılacak kadar Almanlara özgüdür bu. Almanın nüanslara hassas parmakları yoktur. Almanların filozoflarına, özellikle de gelmiş geçmiş o en çarpık kavram kötürümüne büyük kanta katlanmış olmaları bile Alman zarafeti hakkında küçük bir fikir vermez. Her biçimde dans etmek seçkin eğitimin dışında tutulamaz. Ayaklarla, kavramlarla, sözcüklerle dans edebilmek, kalemle de dans edebilmek gerektiğini söylememe gerek var mı hala? Yazmayı öğrenmek gerektiğini. Ama bu noktada Alman okullar için tam bir bilmece olurum.